Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Catalpa ya da Latince adıyla Catalpa bignonioides, Kuzey Amerika kökenli, kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. 18. yüzyılda keşfedilerek Avrupa'ya getirilmiş ve buradan da Asya ülkelerine yayılmıştır. Catalpa adını Kuzey Amerika yerlerinden alan Catawba kabilesinden almıştır. Ona ayrıca sigara ağacı ve Hint fasulye ağacı da denmektedir. Bizim dilimizde karameşe ve kurt yemez ağacı olarak da bilinir. Çiçekleri katalpa türlerinkine benzeyen ve bu nedenle sigara ağacı da denen pavlonya ile akraba değildir. Pavlonya'yı çok benzediği katalpa türlerinden yapraklarının karşılıklı dizilimi ve kışın bile ağaç üzerinde kalabilen kapsül biçimli meyveleri sayesinde ayırt edebilirsiniz. Ayrıca pavlonya en fazla 30 yıl yaşayabilir. Oysa katalpanın 150 yılı aşkın örnekleri bulunmaktadır. Catalpa türünün temsilcileri Kuzey Catalpası yani Catalpa speciosa ile Güney Catalpası yani Catalpa bignonioides'tir. Kuzey Catalpası, Güney Catalpası'na göre biraz daha uzun ve büyük bir ağaçtır. Soğuklara daha dayanıklıdır. Güney Catalpası ise daha derli toplu bir görünüme sahip ve daha küçük olduğu için daha çok tercih edilir. Catalpa dünyanın ılıman kuşakta yer alan tüm ülkelerinde yetişebilir. Bol güneş isteyen, drenajı iyi topraklarda ve su kıyılarında yetişmeyi seven bir ağaçtır. Ormanlık alanlarda görülebildiği gibi şehir parklarında da karşınıza çıkabilir. Catalpa bahçecilikte genellikle yazın açan gösterişli çiçekleri, geniş kalp biçimli yaprakları ve güzel biçimli bir taç oluşturması nedeniyle süs ve gölge ağacı olarak kullanılır. Catalpa tohum ve çelikle üretilebilir. Catalpa'yı kalp biçimli yaprakları, çam biçimli sarı veya mor benekli beyaz çiçekleri ve sigara yağdıran fasulye benzeri uzun ve ince tohum keselerinden tanıyabilirsiniz. Ağacın yassı tohumları dışında zehirli olan başka bir organı yoktur. Ağacın grimsi kahve tonlardaki gövdesinde yaşlandıkça çatlaklar da oluşur. Catalpa, arılar, kelebekler ve diğer tozlaştırıcı böceklerin ilgi gösterdiği ağaçlardandır. Ağacın gövdesine yaşayan bir güve türü olan Catalpa sphinx güvesi yani Keratomya catalpe'nin larvaları kuşların da ilgisini çeker. Catalpa kurdu denen bu tırtıllar ağacın yapraklarını tüketseler de ağaca zarar vermezler. Ayrıca bu larvalar sıklıkla balıkçılar tarafından yem olarak da kullanılır. Hatta bahçesinde bunun için Catalpa yetiştirenler bile varmış. Geleneksel tıpta ağacın yaprak ve kabuğu çeşitleri hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Kuzey Amerikalı yerli toplulukları da eskiden Catalpa yılan ısırıklarını iyileştirmek ve solunum problemlerini gidermek için de kullanmışlardır. Catalpa'nın yumuşak ve çürümeye dayanıklı olan odunu da direk, çit ve hafif mobilya üretiminde ve oymacılıkta kullanılabilir. Hatta ağaç bu esnek odunu sayesinde güçlü fırtınalardan da zarar görmemeyi başarır. Bu arada Catalpa'nın birçok melez türü de üretilmiştir. Eğer bahçenizde ona bir yer vermeyi düşünürseniz yaklaşık 20 metre kadar büyüyebilen ve geniş bir taç oluşturan bir ağaç olduğunu hatırlamalısınız. Çünkü eğer çimlerinizi bitkilerinizden daha çok seviyorsanız onların güneşini örtecek bir ağacı bahçenizde istemeyebilirsiniz. Catalpa'nın bir diğer önemli özelliği ise sivrisineklerin ağacın yapraklarının kokusunu pek sevmemesidir. Dolayısıyla genellikle havuz ve dere kıyısında bulunan evlerin bahçelerinde bu nedenle kullanıldığı da bilinir. Catalpa Kızılderili kültüründe koruyucu ve şans getiren bir ağaç olarak kabul edilir. Ağacın geniş yaprakları güvenli bir yuvayı sembolize ettiğinden evlerin yakınına dikilir. Çiçeklerin dilinde ise Catalpa çiçekleri sabır ve dayanıklılık anlamlarını taşır. Rüyada görülen Catalpa çiçekleri de yeniden güç kazanmaya, ailenin büyümesine, hastalık ve tehlikeleri atlatmaya, güvenlik ve düzen arayışlarına işaret edermiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.